Pazar gidersem 1960 lira ki pazar gitmeyi düşünüyorum. Evet. Cumartesi 1458 lira. Görüşüm sabahın körü. Tamam sabah körü giderim. Ama cumartesi biz belki de Kos'tan dönüyor olacağız. Bir gece gidelim Kos'a o zaman yarın. Bir kez daha Kos'tayız. Ama neden? Biz çünkü Leros'a ya da Kalymnos'a gidemiyoruz. 14 Eylül'e kadarmış. Biz de yine Kos'a gelelim. Kos'tan da geçebilirdik başka adaya. Vakit yok. Bizimki bir nevi vize doldurmak. Kos'a da böyle sürekli gelince artık aynı yerlere gidiyoruz. Sokak sokak biliyoruz vesaire ama çarşıyla alakalı bu. Adanın başka yerlerine henüz gitmişliğimiz yok. Öyle bir vaktimiz yok. Ne yapıyoruz? Boş boş oturuyoruz. Neydi dolce? Sweetness of doing nothing. Dolce far niente. Denize de girebilirmişiz aslında. Mayo alsaydık. Uğraşamam şu ıslan çıkayım. Ya o kadar Kos'a geldik. Bu kiliseye ilk kez gidiyoruz. En azından bugün yapmadığımız bir şeyler yapalım. Biz şöyle birkaç saatliğine Kos'a niye geldiğimizi tartışa duralım ki sebebini bulduk. Bu mevsimde hem hava çok güzel, şurup gibi hem Kos gayet boş. Yani bir tabir vardır ya böyle hava şurup gibi. Daha önce geldiğimizde böyle dükkandan dükkana giriyorduk. Dükkanların klimalarına sığınıyorduk böyle içine girip serinlemek için. Ama bugün böyle o kadar rahat dolaşıyoruz ki gram terlemedik. Igaki neresi? Igaki de adanın kuzeyi, evet, başka bir koyu. Şimdi ayın Ekim'in 18'inde biz tekrar Kos'a geleceğiz. Zira buradan Atina'ya geçeceğiz birkaç gün. Bu sefer Kos'tan Atina'ya geçelim istedik uçakla. Havaalanına gitmek için otobüslere bakıyoruz. Nereden kalkıyor falan ama daha önce yine havaalanından gelmiş ve burada inmiştik. Az evvel şunu düşündüm. Hani böyle niye buraya geldik falan tekrar. Hani mecburiyetten geliyoruz ya. Evet. Vize almak için böyle hani koşturuyoruz işte 2 ay verdi üzülüyoruz falan. Hani mesela ya 2 ay versin ya 3 yıl versin mesela. Öbür türlü mesela o 30 gün işte 30 gün giriş çıkış onu doldurmak zorundasın böyle habire git gel git gel. 3 yıllık vizemiz olsa ne yaparız? Gerçi dediğim gibi hani Leros'a falan sefer olsaydı direkt Tabii Kos'ta Leros'a geçerdik. Neden acaba ya? Oh, thank you so much. Bence yeterli. Salataya da gerek Çok yok. güzel. Bir güzel karnımızı da doyurduk. Zaten kimi mekan şu anda siesta'ya geçtiği için kapanıyor. Bizim dükkan da kapandı. Kasayı kapattık dedi. O yüzden cash ödedik yediklerimizi. Zaten saat 3'ü geçti. Artık otele giriş yapabiliriz. Bu kadar güzel
Gargada işte. Bu gece gargar çalışırsa sıkıntı olabilir. Bir kafede oturmak istiyorum. Kafede oturmak istiyorum. Olabilir tabii. Şimdi böyle bir balkon var, ortak balkon. Bahçeye bakıyor. İşte akşam oturmak için falan. Biraz da. Biz aslında Kos'a gelmeyi epeydir planlıyoruz, geleceğiz diye ama bir türlü elimiz bilet almaya gitmiyordu. Ya bir şey olacak. Dur bakalım, şimdi almayalım. Kardeşim aradı. Kardeşimle Makedon vatandaşlığı başvurusu yapmak üzere buluşmam gerekiyordu. Zaten İstanbul'a gitmek üzere bir plan yapmıştık Eylül'de. Hem bunu hallederiz, hem annemi görürüm, hem arkadaşlarımı görürüm falan diye düşünüyorduk. Yani en azından Eylül için plan böyleydi. Fakat biliyorsunuz hayat her zaman kendi bildiğini çalıyor, bildiğini okuyor. Bir anda biraderim böyle aniden Dubai'de bir fuar işi çıktı. Hemen ardından bir Hollanda'ya gidecek. Arada da bir Portekiz'e gitmem gerekiyor falan diye konuşuyordu. Yani bir anda takvim çok sıkıştı. Ağustos'ta zaten birader Bodrum'a gelmişti. Bu Makedonya işi de ertelenince artık İstanbul'a gitmeme gerek kalmadı. İşte kardeşimin telefonu da bunun üzerine geldi. Burcu'nun da aniden bir toplantısı çıkmış yurt dışında. Hal böyle olunca abi dedi Deniz yalnız kalacak. Yani rica etsem 3-4 gün İstanbul'a gelebilir misin? Deniz'e eşlik edebilir misin? Ben de tabii dedim. Dubai'ye gitmeden gelmek istedim ki İstanbul'a annemi de beraber görelim. Çünkü birkaç gün İstanbul'un diğer tarafında Çekmeköy'de kalacağım, yoksa gidemezdim. Annem hızlı gelişen ve ilerleyen Alzheimer nedeniyle 2019'dan beri bakım evinde. Son 2 yıldır da tekerlekli sandalyede ve yaklaşık 1 yıl kadar da karnından besleniyor. Artık konuşamıyor da ama biz iki kardeş onun bakışlarını okumaya çalışıyoruz. Oradan bir anlam çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten bende. Çok mu keyif oldu böyle? Huzur mu oldu? Artık ziyaret sürelerimiz de kısaldı. Çünkü eskiden annem hareketliydi, mobildi, tepki veriyordu falan ama şimdi gözlerine baktığımızda hani onu okumaya, anlamaya çalışıyoruz ama bir taraftan da kaybolduğunu da görüyoruz. Ve bu benim için de gerçekten tarif edilemez bir boşluk bırakıyor. Sonra da hayatımıza devam ediyoruz. Elbette bir sabah kalkıp ne bileyim eski ofis arkadaşlarıma uğramak, onlarla sohbet etmek ya da bebeğe gitmek vesaire isterim. Fakat İstanbul trafiğine girme fikri beni hiç heyecanlandırmıyor. Geldiğinde mutlaka ara. Bir gece dışarı çıkalım, rakı içelim diyen arkadaşlarım var. An itibariyle akşamları dışarı çıkamayacağım. Neyse üstüntelik ya, ben yerleştirmeye başlıyorum. Hadi bakalım. İstanbul'daki sorumluluğum belli. Ana görevim sabahları yeğenimin kahvaltısını hazırlayıp onu okula uğurlamak ve öğleden sonra karşılamak. Bana günün arası kalıyor artık. Şansıma İstanbul'da hava kapalı, yani çekim için güzel bir ışık olsun isterdim doğrusu. Ama dün akşam harika bir yağmur yağdı. Hem sesini özlemişim hem kokusunu özlemişim. Umarım hemen arkamdan Bodrum'a da bu yağmuru götürebilirim. Ya İstanbul benim için tüm cazibesini yıllar önce yitirmişti. O yüzden hazır buradayken ve deniz okuldayken ben de bu bana kalan sürede bir takım işlerimi, tasarım işlerimi falan hallederim. Özellikle kardeşimin marka kimliği rehberi var. O çünkü uzun soluklu bir iş. Bir şekilde başlanması gerekiyor ki ben Bodrum'da başlayamıyordum. Burada başlamak için iyi bir fırsat. İnsanoğlu kuş misali. Birkaç gün önce Kos'taydım. Kerim şey yazmış. Yaşıyorsunuz mu? Ben dedim ki kaçış yok. İyi demişim.
Ailenin değeri bana göre ölçülebilen bir şey değil. Böyle bir mesafe meselesi. Ya çok yakınsındır ya da uzaksındır. Her ikisinde de birinde kopuyorsun, diğerinde bunalıma giriyorsun. O balansı tutturmak önemli. Kendi hikayeme baktığımda da kendimi gayet şanslı hissediyorum. Çünkü bazen önemli olan şey sevdiklerinle birlikte olmak, hatta ihtiyaç halinde, ihtiyaç duyduklarında yanlarında olmaya çalışmaktır. Bu nedenle kardeşimin çağrısı benim için büyük ya da zahmetten öte bir aile bağı kurmakla ilgili, kurduğumuz bağla alakalı. 14 yaşındaki yeğenimle birkaç gün beraber vakit geçirmek, ona duyduğum sevginin ve bir ailenin parçası olmanın en güzel örneği. Önemli olan bir başka anı yaratmanın en güzel fırsatı. Hayat her zaman planlandığı gibi gitmiyor ama ben bu durumu da seviyorum. Çünkü doğan yeni durumlar anlamlı şeylere vesile oluyorlar. Daha önce hiç yeğenimle bu kadar uzun vakit geçirmemiştim. Umut ederim ben de onun için tatlı bir hatıra olurum. Madem buradaki görevimiz tamamlandı, o halde videonun kapanışı için tekrar Kos'a gidelim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. Lütfen kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşça kalın.